Evet, merhabalar. Bugün Taş Motor'da Royal Enfield'ın motosikletlerin lansmanı var. Bu lansman için geldik. Bir güzelliği, Royal Enfield'ın tüm motorlarını burada tek seferde görebilme imkanı buldum. Fiyatlarıyla beraber şu an Ekim ayının sonundayız. Inspector 650 Mark II 334 bin lira gibi bir satış rakamı var. 650 Blue'nun 314 bin. Renk farkları var. Şöyle renkleri de size göstereyim. Sadece motor rengi olarak değil, egzoz ve motor bloğu renkleri de değişiyor. Diğerinde krom. Bunda mat siyah. Yine bu farklı bir modeli. HTR Hunter 350 diye geçiyor. Bu biraz daha boyut ve ebat olarak ufak. Bunların da rakamları 199.900 lira. Çok ilgi var makinelere. Şu an yani açıkçası yaklaşık bir saattir buradayım. Aynı zamanda test sürüşü de yapılıyor. Yaklaşık bir 12 tane araç satıldı. Bayi için bu güzel bir haber. Ama sanırım motorlar da kötü olsa bu satışlarda dönmezdi. Bu meşhur Himalayan. Şimdi bu şekilde göstereceğim ama bu motorların da bir öyküsü var. Şimdi internette ben de biraz bakındım. Kim ne anlatmış, ne yapmış diye. Motorları kötülüyorlar. Ne istinaden kötülüyorlar bilmiyorum. Ama ben size motorlarla ilgili biraz bilgi vereyim. Şimdi bu motorlar daha önce Indian motoru içeriğim vardı. Indian dünyada 1800'lü yılların sonunda ilk motoru yapan, yani bisiklete motor takıp da motoru icat eden diyebiliriz. Bunu yaptığı zaman da 1901'li yılların başında Hindistan bunu duyuyor ve kendi askeri ordusu için de bu şekilde bir vasıtanın bir ya da iki kişi taşıyabilecek pratik bir makine ihtiyacı duyuyor ve bunu da Indian'la beraber görüşmeler sonrası kendileri için de bir motor yapmalarını istiyor. Ve askeri ordu kullanımı başta olmak üzere bu tarz Royal Enfield olarak aslında arka planda Indian motor var. Araçlar üretiyorlar. Ve bu araçlarda gün geçtikçe dönemin teknolojisi diyelim gelişmeye başlıyor. Tabi burada Indian önce kendini geliştiriyor. Daha sonra Hindistan'ın talepleri doğrultusunda da araçlar yapıyor. İşte bu araçlar günümüzde modernize edilmiş, yaklaşık 1920'li yılların ortalarına kadar popülerliğini yürütse de sonrasında bir düşüş, çöküş aşamasına geçmiş. Klasik retro olarak kalmış ama artık yenileme dönemi geldiğinden dolayı bu makineleri tekrar yarı teknolojik, yani tamamen teknolojik değil. Bunun da aslında bir sebebi var. Bazı içerikçilerimiz liste yapmış. Bu motorda o yok, bu yok, şu yok, bu yok. Yani dünyada sadece teknolojik ürünler yapılmıyor. Bir o kadar da mekanik ürünler yapılmaya devam ediyor. Bunun da ayrı bir sebebi var. Şimdi o sebebe daha sonra değinecek olsam da Himalayan'ın ben size mevzusundan bahsedeyim. Ön tekerleri 21 inç. Arka tekerlerinin çap olarak gayet büyük. Bunun bir sebebi var. Motorun blok olarak yerle olan yükseklik mesafesini arttırabilmek için. Yani Himalaya dağları diyorsunuz, sulardan geçiyorsunuz gibi altının vurmasının en önüne geçmek için, en aza indirmek adına bu şekilde bir muhafaza ve yerle temas noktasını arttırmak için yüksek yapılmış bir makine. Bu makinede güzel büyük de bir disk var. Vibray fren sistemi var. Ama bunun yanı sıra bu motorun selesi ayarlanabilir durumda. Yani yükseklik ayarı var bu sele içerisinde. Seleyi kaldırdığınız zaman içerisinde 2 tane çubuk var. Ön ve arka olarak. Bu çubukları aşağı ya da yukarı hareketle ayarlayıp kendi selenizi alçaltıp yükseltebilmenizle beraber süspansiyon ayarı da yapıyorsunuz. Bu süspansiyon ayarıyla beraber yine yükseklik, alçaklık elde etmiş oluyorsunuz. Yani aletler ekran kalitesi olsun, şase kaynakları olsun, motor blok görüntüsü ve kullanılan malzeme kalitesi olsun. Benim hoşuma gitti. Ama hoşuma gitmeyen bir şey var.
egzoz. Şimdi çok güzel krom parlak bir malzeme olduğunu görüyoruz. Ama bu motorun dışarıda test aracı var. Test aracına baktığım zaman 233 kilometrede bu egzoz kıpkırmızı olmuş. Yani bayağı bir renk atmış. Şimdi titanyum diyeceksiniz. Titanyum değil. Evet, titanyum gibi alaşımlarda bu tarz şeyler olabiliyor. Fakat bu motorun kullanılan egzoz materyal malzemesini ben beğenemedim. Aynı zamanda bu motor şu an lansmanda olduğu için de üçlü çanta setiyle beraber veriliyor. 309.900'den kampanyalı nakitte 301.000 liraya düşürüyorlar ve bir de size üçlü çanta hediye ediyor taş motor. Yani gayet mantıklı bir rakam, kaliteli bir ürün. Neye göre? Fiyat performansına göre, tarzına göre, sele konforu, üçlü çantası, işte jant çapı, fren diskleri bu arada 4,5 mm kalınlığı var. Yani genelde motorlar 3,5 ile 4 mm arası kullanıyorlar bu kalınlığı. Bunda 4,5 mm bir kalınlık var. Tabi Euro normlarından dolayı yine kısılmış bir katalizörle egzoz görüyoruz. Yani bu makine, ben stok binmeyi sevmiyorum hiçbir makineye. Anladınız umarım demek istediğimi. Güzel bir soğutuculuğu, yani fanlı bir radyatörü var. Gayet geniş konumlanmış. Önüne de yine muhafaza konulmuş saptırıcılı şekilde. Ürün güzel. Jant rengi, kombini, ürün rengi, kendi rengi olsun. Bu kombinasyon benim çok hoşuma gitti. Ama buradaki mat görünümlü fakat mat olmayan, ya boya kalitesi çok çok güzel. Hakikaten boyasını çok beğendim bu ürünlerin. Bu arada erişimi çok kolay. Bilo ve çevre birimleri. Yani mekanik tamiri de gayet basit, zorlamadan tamiri kolay yapılabilecek bir ürün. Diğer taraftan bu alet Continental GT modeli. Yani tarz olarak çok hoşuma gitti. Bunu es geçiyorum. Bunu direkt görenler Java diyor. Halbuki Java yokken ben vardım diyen bir model. Ama bunu ayrıca inceleyeceğiz bu modeli. Benim hoşuma giden Continental GT 650. Yani motor bloğunu görüyorsunuz. Krankı, pistonu, kullanılan egzozları. Çok da güzel sesi var. Bunda mesela modernize ne yapılmış? Arkaya rezervuarlı şok emici konulmuş süspansiyon. Ayarı üstten ve rezervuarı çok çok büyük. Yine klasik arkada egzoz bırakılmış. Ve stop sinyalleri de yine klasik. Buram buram 95 oktan. Kokuyu seviyorum. Bunda radyatörü çok ufak. Herhangi bir fan yok. Bunun sebebi bu motorda su soğutma değil, yağ soğutmalar. Bakın. Buradan aşağısında araçlarda kullanılan büyük bir yağ filtresi ve yağ soğutucusunu görüyoruz. Harley Davidson da bu yapıda. Onlar da hava değil, su değil, yağ soğutuculu. Bunların da rengi beyaz lacivert olan çok çok şık duruyor açıkçası. Motor blok kapağını da yine piyano bilek tarzı siyah yapılmış. Ama bu model daha farklı. Çünkü shotgun diye geçiyor. Bunun gördüğünüz gibi arka süspansiyonlara, diskleri, rezervuarsız olması, egzozu daha farklı bir model. İşte kilometre saati, kadranı. Bakın bunda bu şekilde analog bir ekran var. Bu arada küçük gidon tasarımları hepsinde çok iyi. Evet. Bunda da bu şekilde bir display var. Motorları bir de bu açıdan görelim. Meteor 350. Bu da çok satan modellerden olduğu söyleniyor. Muhtemelen fiyatıyla alakalı olsa gerek. Çünkü şu an 205.000 lira gibi bir rakamı var. Bunda da haki yeşili çok tarz duruyor. Bu motorların isteğinize göre hepsini tek tek gelip detaylı incelemesini yapabiliriz. Umarım video ilgilendirici ve güzel kareler eşliğinde sizlere aktarabilmişimdir.
söylenecek çok şey olsa da ortamın çok müsait olmamasından dolayı günün anlam ve önemi neydi? Antalya'ya gelen taş motor Royal Enfield'ın bu şekilde bir lansmanını yaptı. Geldik, gördük. Güzel de içerikçiler ve tanıdığımız insanları görmek bu da bize mutluluk verdi. Taş motora gelecek olursanız sadece motorlarla kalmayıp buraya geldiğinizde aksesuarları da beraberinde alıp buradan mutlu bir şekilde ayrılabilirsiniz. Yani tüm kask modelleri, mont, eldiven, ekipman, çanta, aklınıza gelebilecek aksesuara kadar, yani şu şekilde göstereyim size. Bakın burada sis farları, sis far koruyucuları, motor kapağı koruyucuları, bufflar, eldivenler, aklınıza gelen siperlik, paspas, işte çanta demirleri vesaire. Burada birçok aksesuar, ekipman var. Yani dediğim gibi bu bayiye geldiğinizde sadece motor değil, birçok ürünü de buradan alıp yeni motorunuzla beraber mutlu şekilde gidebilirsiniz. Çok da güzel bir servisi var aynı zamanda. Hero'nun da bayisi. Hero'nun da tüm modellerini barındırıyor. Şu an yürüdüğüm yerin de alt tarafı olduğu gibi servis. Hatta oraya da bir göz atalım şöyle. Bu şekilde bir lansman alanı. Evet, aşağıda da ne kadar görünüyor? Böyle bir Hero Dash'ları görüyoruz. 125'leri bakımda. Böyle bir servis alanı var. Yani ilgi, katılım, yoğunluk gayet güzel. Burada test aracı için form dolduruluyor. Bu arada Hayat Motorcu'ya güzel İsmail abimiz, o da burada. Emre kardeşimiz. Sürüş için İlhan hocamız. Bu da test araçlarımızdan. Hocam merhaba. Evet, buradan form doldurarak modellerin testleri yapıldı. Şu an testte olan araçlar var. Bu arada bahsetmiş olduğum egzoz meselesi, bakın bunda da, bu makinede şu an 250 kilometrede. Çok fazla bir, yani bu renk değişimleri benim hoşuma gitmeyen renk değişimleri. Tabi zamanla ne kadar oturur onu bilemiyorum. Son rengi ve yapısı ne olur bilmiyorum ama bu motorda yaklaşık 250 kilometredeydi. Şu an anahtar yok üzerinde. Yani aletler bu şekilde. Gördüğünüz gibi bayağı bir katılım var. Evet, gelen arkadaşa soralım, Himalayan'ı nasıl bulmuş? Hemen tarafsız olarak. Abicim kayıttayız. Motoru nasıl buldunuz? Sizden sıcağı sıcağına bilgiler edinebiliriz. Ne beklentiyle bindiniz, ne buldunuz? Valla ben oğlumu almak için onun için test ettim. Çok beğendim. 125 cc'den sonra tabii 400 cc torku çok yüksek. Çok başarılı buluyorum motoru. Frenleri çok iyi. Arka fren tabii herhalde ABS yok. Kayma eğiliminde biraz. Sert basarsan ama fren çok güzel tutuyor. Çok başarılı. Hayırlısı olsun o Yani zaman. sınıfının en iyi motorlarından biri diyebilirim. Fiyat performansı olarak nasıl? İyi, gayet iyi. Alıyor muyuz? Alacağız galiba. O zaman hayırlı olsun abicim. Evet, yorumları kullanıcısından duyduk. Arka frende muhtemelen ABS olmadığı için kaydını söyledi. Doğru. Tespiti de doğru. Yani bu arazi araçlarında da bazen arazi koşullarında ABS ve traction'ı özellikle de iptal edilmesi gereken durumlar oluyor. Üreticiden maliyet kaynaklı mı yoksa herhangi bir özel sebebi var mı? Bunu bilmiyorum. Bunu öğreneceğiz. Daha sonra detaylarını size paylaşacağım. Umarım video bilgilendirici ve keyifli olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımda birçok video var. Onları da izlerseniz mutlu olurum.